Minecraft animasyonu nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şimdi Minimatör'ü indirdiğimiz zaman 2.0.2 sürümünü buradan direkt New Project tıklıyoruz. Buradan projemize bir isim verelim. Mesela diyelim ki YouTube. Buraya projektin yapımcısını ve projenin açıklamasını falan ve buradan da yükleneceği ayarlayabiliyorsunuz. Böyle boş bir yer açılıyor. Sonra direkt buradan Create Project deyip projemizi oluşturduktan sonra şimdi ilk önce öğreteceğim şey nasıl harita eklenir. Bu arada Minecraft'ı 1.20.2 sürümünde açmanız lazım. Başka sürümlerde açmayı denerseniz çalışmayacaktır. Dünyamızın ismini değiştirelim. For YouTube. Yeni dünya oluştur. Şimdi diyelim ki bir animasyon yapacağım. Nasıl bir animasyon yapayım? Mesela Steve gelsin, yani bir karakter gelsin, sandığın içini açsın, kılıç açsın. Kılıcı alsın, yürümeye devam etsin böyle. Yani böyle bir animasyon yapmak istiyorum. Hadi o zaman bunu Minimatör'den yapmaya geçelim. Buradan kaydedip ana menüye dön diyoruz. Dünya kaydediliyor diyor. Sonra kapatabiliriz oyunumuzu. Şimdi Minimatör'e geldiğimiz zaman buradan sol üstten Open Workbench çalışma masasına geldik. Buradan buraya gelip Import from World'a deyip dünyamızı seçiyoruz buradan. Neydi dünyamızın ismi? For YouTube'du. Evet. Buraya geldik. İster buradan kendiniz ayarlayın, isterseniz kendiniz böyle şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben buradan şunlarla ayarlamayı seçeceğim. Bir dakika. Tekrar. Buradan medium dedim mesela. Böyle bir yere alsın. Bu şey isterseniz kendiniz şöyle yanlardan falan azaltıp ve üstten azaltıp da ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan Import Selection'a tıkladığınız zaman yükleniyor. Yüklendi. Ve dünyamız geldi. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Neredeydi o şey? Burada. Şimdi bir Steve'i ekleyelim. Ya da kendi karakterimizi ekleyelim. Buradan karaktere geldik. Desenlerden ister isminizi girerek, bu arada isminizi girmenizi şey yapmanız lazım. Orijinal Minecraft'ınız varsa, crack Minecraft'larda isminizi yazarsanız gözükmez. Orijinal Minecraft'ınız varsa isminize yarar. Yoksa da orijinal Minecraft'ınız browse deyip buradan kendi deseninizi seçerek de yapabilirsiniz. Ben buradan yapacağım. Şöyle kendi ismimi girdim. Download skin dediğim zaman bakın geldi. Şu şekilde. Kendime mesela buraya koydum şimdi. Ne yapacaktı? Gelecekti, açacaktı. İçinden bir kılıç alacaktı mesela. Şöyle gitmeye devam edecekti, değil mi? Bunu yapacağız şimdi. Ee, Burada isminizi adlandırabilirsiniz. İster buradan girebilirsiniz. İsterseniz buradan tıklayıp şuradan da girebilirsiniz. Ben buraya yok yazayım. Kendi ismimi gireyim şimdilik. Şimdi şuraya bir nokta koyalım. Anahtar. Şuralara da bir anahtar koyalım şöyle yapıştırıp. Bunu her zaman yapın animasyona başlamadan önce. Yoksa sıkıntı çıkabilir. Geldim mesela. Karakterimiz buraya kadar yürüsün. Şu şekilde. Şuraya kadar gelsin mesela. Bakın oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya kadar gelsin. Sandığı açacak, kılıç alacak. Şuradan şöyle gitmeye devam edecek. Yürüme animasyonunu ister. Bir dakika. Yürüme animasyonunu ister Minimatör'ün kendi yaptığını kullanabilirsiniz. Buna tıklayarak. İsterseniz kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz benim açıklama kısmında bıraktığım Drive linkinden benim kendi yaptığım yürüme animasyonunu kullanabilirsiniz. Şimdi buradan benim kendi yaptığımı kullanacağım ben. Geldim hemen. Buraya geldim. Wolf Fivrames diye görünüyor bakın burada. Bunu aldınız ve Minimatör'e attığınız anda direkt pardon şey yapmamışız. Buradan bir tane timeline seçiyorsunuz. Bakın şuradan bunu seçtiniz ya. Bir tanesini. Bu başlatacağı yeri seçmek için bunu seçtiğiniz zaman ve direkt attığınız zaman oluyor. Bu benim kendi yaptığım bir şey animasyon. Bakın bu şekilde güzel bir tane yürüme animasyonu elde etmiş oluyoruz. Burada bacaklarını düzelteceğiz. Buradan direkt reset all values'e tıkladığımız zaman düzeltiyor. Şu şekilde. Bu şekilde düzeltiyor. Bakın.
Geldi, durdu, düzeldi. Geliyor karakter. Burada şey yapıyor, duruyor, tamam. Şimdi kollarını yapalım. Kollarını yapmanın, kollarını kendimiz yapacağız. Kolu mesela burada. Biri burada olacak. Bir yeri burada olacak. Ben bu arada arada bir kestim. Bir şey yaptım. Bir hata yaptım. Ondan dolayı geri sildim. Şimdi tekrar baştan yapıyorum. Şöyle. Bu koldan sonra buradan tekrar böyle olacak. Burada tekrar burası böyle olacak. Tekrardan burası böyle olacak. Ben hepsini yapıp şöyle geliyorum. Ya bu arada hepsini teker teker yapmak zorunda değilsiniz. Ben onu unuttum bak. Mesela diyelim burayı yaptınız ya. Bir dakika, burası çok güzel olmamış. Dur bir dakika. Şurayı şöyle mi yapsam acaba? Mesela bunu buraya koysam. Bunu buraya koysam. Şöyle. Şuradan mesela. Kolu geriye gelsin. Burada tekrar şöyle geriye gelsin. Böyle. Sonra tekrar şu şuraya gelsin. Böyle. Bu ileriye gelsin. Burada tekrar düzelsin. Direkt şuradan resetlersek düzelir. Bakalım. Yani evet, oldu. İdare eder. Bakın böyle bir güzel bir yürüme animasyonumuz oldu. Kolları yapamadım ama bacakları yaptım. Başka ne yapabiliriz? Şimdi geldi ya, bu sandığı açması gerekiyor. Bu sandığa tıklayıp üst kapağına bunu açtırabiliyoruz. Mesela durdu ya. Burada dursun mesela karakteri şu kadar bir süre. Sonra buradan da şey açılsın, kutu açılsın. Dur. Şuradan şöyle açılsın kutu mesela. Kendimiz açacağız. Geldi mesela karakter. Şimdi burada sandığı açıyor ya karakter. Karakterin hangi kolu? İki koluyla da açsın mesela, öyle ayarlıyorum. Şuraya tüm vücudunun parçalarını şey yapalım. Buraya kadar şey olsun. Ne diyecektim? Adam dursun mesela burada. Şöyle eğilsin adam. Tutsun. Burada da açsın. Şöyle tekrar ayarlayalım. Böyle. Böyle. Şöyle yapalım ya, dur. Böyle. Geliyor, eğiliyor, açıyor.
Sonra mesela bir eli orada kalsın. Şu eliyle gelsin. Birazcık daha eğilsin şurada. Şöyle alsın şeyi. Kalıcı. Birazcık daha şurada. ...30 dakikada profesyonel bir şekilde yapmayı öğretemem. Çünkü zaten hem ben profesyonel değilim. Hem de detayları olduğu için bu işin birazcık zor olur detaylı bir şekilde 30 dakikanın içine sığdırmak. Alacak işte buradan. Sonra şöyle birazcık daha eğilsin. Kolu da şöyle olsun. Aldı diyelim mesela burada. Kaldırsın kafayı. Şuradan şöyle beliği kaldırsın. Kılıcı elinde tutsun. Buradan da mesela sandık kapansın. Adam bıraktığı için şöyle noktaları koyalım. Şuradan kapansın mesela. Sıfır. Elinden geçiyor gibi görünüyor. Onu da hemen düzeltelim. Kolu birazcık daha şöyle sağ alırsak orada. Şurada mesela. Sağ alırsak. Kafayı da birazcık daha geriye alırsak. Burada mesela kolu da birazcık şöyle alsak. Elindeki kılıca baksın mesela. Şöyle açtı, aldı, baktı. Sonra şöyle yaptı. Düzeltti kolunu. Şuradaki kolunu düzeltsin. Dur şuradan şey koyalım. Burada dönsün. Sonra buradan da aynı animasyonla yürümeye devam etsin. Bunu yapalım mesela. Şu ikisini alırsak CTRL ile C'ye basıp ister CTRL ile C'ye basıp ister de buradan kopya yapıp alabilirsiniz. Ben CTRL ile C'ye basarak kullanacağım. Şöyle yapayım dur. Şuraya kadar beklesin birazcık daha. Ondan sonra
zamanlamayı ayarlayamıyorum da şu şekilde olsa. Buradan sonra da şuraya kadar, bu kadar süreye kadar şöyle gitsin. Bu arada yanına gidince otomatikman kendisi soldan geri geliyor. Nasıl yapıyorsun diye soracak olursanız. Ya ağaca kadar gitsin. Orada da zaten video biter. Bakalım hemen. Şu ikisini alıp bir tane daha yapıştıralım şuraya. İzleyelim. Aa dur. Yürümeyi buradan başlatmışız. Yürümeyi oradan başlatmayacağız ki. Nasıl oradan başlamış? Yürümeyi buradan başlıyor direkt. Dur. Yürümeyi niye buradan başlıyor? Ha buradan oraya. Ha pardon dur. Pardon dur. Burada tekrar şuradaki yeriyle aynı yerde olması lazım. Ondan dolayı da copy al volley istiyorum buradan position'dan. Sonra buraya gelip paste ediyorum. Ve aynı yerde oluyor. Ve bu şekilde de tekrar yürümüş oluyor. İzleyelim. Geliyor. Açıyor. Alıyor. Kapatıyor. Sonra gidiyor. Şimdi kılıcı ekleyelim. Kılıcı mesela diyelim açı eğer şuradan yaparsak adam geldi mesela ilk önce adamın kafasının içinden görüyoruz. Geldi açtı. Açtığı kısmını buradan alırsak yani şuraya kadar geldiği kısımdan falan şuradan bakarız tamam. Buradan bakarsak güzel olur. İzleyelim şimdi. Buraya bir tane kamera lazım. Şöyle. Fovunu da hatta yükseltelim. Hadi yükseltmeyelim aynı kalsın. Buradan fovunu falan ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Yükseltip azaltıp falan. Ha, burası açılmazsa sizde açılır büyük ihtimalle de yani. Zaten üstüne tıkladığı zaman transform diye bir yer var. Buna tıklayarak şeyi ayarlayabiliyorsunuz yerini falan. Burada başka şeyler de var. Follow parts falan filan. Yani. Bu tür şeyler. Ben hadi fovunu öğretmek için şöyle 60 yapayım. Adam buradan geldiği zaman burada mesela kamera burada belirgin olsun. İki kamera kullanacağız. Buradan kapattım. Oradan değil. Şuradan şuraya tıkladığım zaman buradan kapattım. Kamera buradan gözükmüyor. Mesela şu an bu kamera deaktif olduğu için görünmüyor. Aktif olduğu zaman da zaten görünüyor. Bu pencereyi nasıl açıyorum diye az önce göstermişimdir zaten. Buna tıklıyorsunuz açılıyor. Kamera burada belli oluyor. Açıyor. Alıyor. Yürüyor. Sonra bir diğer kamerayı daha koyalım. Şuradan koyacağız. Bu kamerayı adamın kafasının içine koyacağız ama bu kameranın kafaya girişini nasıl ayarlayacağımızı hemen size göstereyim. Bu kamerayı aldık ya mesela bu kameranın ismini normal düz cam yapalım. Bunu da head cam yapalım. Kafa kamerası gibi. Bunu aldık sonra kafanın içine attık. Ve artık bu kafanın içinde. Yani buradan kendiniz ayarlayacaksınız yerini ama artık takip ediyor görmüş olduğunuz gibi. Aşağı baktığı zaman kamerayla beraber de aşağı bakıyor, alıyor, kapatıyor, geri gidiyor. Geliyor, açıyor. Şöyle alıyor, kapatıyor, gidiyor. Fobunu da yükseltelim hatta bunun. Ama dur, burada yükseltirsek şey olmuyor. Yani yükseltelim tamam. 60 yapalım bunun da fobunu. Bakın görmüş olduğunuz gibi animasyon şimdilik tamam neredeyse. Şimdi bir tek şey eklemek kaldı. Kılıcı eklemek kaldı. Kılıcı bunun içine ekleyelim. Şu şekilde. Ee, elmas kılıç olsun. Bunun içine ekleyelim. Dışına taşıyor. Ondan dolayı birazcık küçülteceğiz. Mesela 0.8 yapsak şuradan. Görünmez. Şöyle birazcık da içine doğru sokarsak. Şöyle yatırırsak. Bir şey olmaz. Bakalım.
Geliyor. Aç bakalım. Burada şöyle yapacağız. Adamın kılıcı eline almasını şu şekilde yapacağız. Aldı mesela. Şurada ya kılıç. Ee, Burada tam başka bir tane kılıç devreye girecek. Bunun olduğu yerde. Burada mesela bu kılıç bitecek. Süresi. Görünmez olacak. Pardon dur. Eline aldığı zaman. Şurada. Tam burada. Buradan sonra bu kılıç görünmez olacak. Elinde başka bir kılıç olacak. Birazcık daha şöyle yaparsak. Bu mesela böyle olsun. Diğerini de adamın eline ekleyeceğiz. Adamın eline de şöyle ekliyoruz. Buradan tekrar sağ elinde olacağı için right arm dedik. Çevirdik. Şöyle. Sonra aşağı doğru adamın eline şöyle boyutunu da 0.8 yapalım. Tam burada da elindeki kılıç görünür olacak. Buradan şuraya kadar görünmez olacak bu kılıç. Şöyle görünmez. Şurada tekrar açılacak. Buradan da tekrar kapatacağız. Burada görünür olacak. Bu şekilde. Şimdi izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir animasyon oldu. İkinci kamerayı şimdi nasıl kullanacağımızı göstereyim size. Bu birinci kameraydı. Bu birinci kamera buradan oraya kadar görünür olacak. Şuraya kadar mıydı? Buraya kadar olmasın da şu elini alıp yürüdüğü zaman elini aldı. Şurada. Tam şurada görünür olabilir. Bunu sil. Buradan sonra o görünür oluyor. İkinci kamerayı da silmek, görünmezini kapatmamız lazım. İki kamera olursa çakışabiliyor. Buradan sonra da bu görünmez olacak. Full. Burada. Başka bir şey var mı? Tamam. Şimdi izleyelim. Şuradan izleyelim yandan. Alıyor, açıyor. Evet, bu kameraya geçiyor. Sonra yürüyor. Bitiyor. Evet, 30 dakikalık animasyon bu kadar. Şimdi indirmeyi göstereyim. Buradan render'a tıklayıp animation diyoruz. Buradan boyutunu, yani boyutun dediğim çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. Buradan çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. Buradan kaç FPS olacağını, buradan kalitesini ve formatını ayarlayabiliyoruz. Buradan 60 FPS yapabiliyoruz. Burada Show Watermark diye bir şey var. Bu sağ altta My Monitor yazısının görünmesini sağlıyor. Bunun tekini kaldırdığınız zaman bir kod girme yeri geliyor. O kod girme yerinde de yazacağınız kodu ben açıklama kısmında verdim. O kodu girince full versiyonuna sahip oluyorsunuz My Monitor'ın. Bu şekilde de My Monitor yazısı da gözükmüyor sağ altta. Buradan sonra da save diyerek ve indireceğiniz yeri de seçerekten bitirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 500 abone için hepinize çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.